bilgisayar kasasından sökmüş olduğumuz boardlarımızdan biri ve diğer yine bilgisayar kartlarından, masaüstü kartlarından sökmüş olduğumuz boardumuz. Arkadaşlar bunların üzerinde bulunan BGA çiplerden, yani şu çiplerimizden saf altın madeni nasıl elde edilir? Bu videomuzda sizlere bunu göstereceğiz. Evet, görmüş olduğunuz gibi kartın üzerinde bulunan BGA çipimiz. Bazı kartlarda bir tane olur, bazı kartlarda çift BGA olur. Aslında bunun çok bir önemi yok arkadaşlar. Kart oranları ona göre ve fiyatları da ona göredir. BGA çipler alüminyumların altında bulunur arkadaşlar. Şöyle göstereceğim size. Görmüş olduğunuz gibi alüminyumun altında BGA çipimiz. Bu kartta bir adet çip olur. Diğer alüminyumumuzu da söküyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada da bir tane çipimiz var ama bu cam göbek genelde gümüşlü ürün olarak sayılır. Hurda anakarttan altın çıkarma. Elimizde görmüş olduğunuz bir masaüstü anakartı, yani masaüstü bordo arkadaşlar. Bilgisayar kasasından sökmüş olduğumuz boardlarımızdan biri ve diğer yine bilgisayar kartlarından, masaüstü kartlarından sökmüş olduğumuz boardumuz. Arkadaşlar bunların üzerinde bulunan BGA çiplerden, yani şu çiplerimizden saf altın madeni nasıl elde edilir? Bu videomuzda sizlere bunu göstereceğiz. İşlemlerinizi birebir aynı şekilde yapabilirsiniz ve saf altın madenine BGA çiplerden kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Şimdi size kısaca kartı tanıtacağım. Hangi madenler var, hangi ürünleri söküyoruz? Bu videomuzda sizlere bunu göstereceğim. Arkadaşlar sizler de bu şekilde BGA çiplerinizi biriktirebilirsiniz. Bu hurda kartlardan söküyoruz. Arkadaşlar bunlar çok çok değerli çip gruplarıdır. Şimdi ben size anakartın üzerinde tanıtacağım. Şöyle 2 tane anakartımızı koyduk. Evet, görmüş olduğunuz gibi kartın üzerinde bulunan BGA çipimiz. Bazı kartlarda bir tane olur, bazı kartlarda çift BGA olur. Aslında bunun çok bir önemi yok arkadaşlar. Kart oranları ona göre ve fiyatları da ona göredir. Görmüş olduğunuz gibi yine burada bir çipimiz var. BGA çipimiz. Bu çipler neyin altında oluyor arkadaşlar? Size öncelikle de onu da gösterelim. BGA çipler alüminyumların altında bulunur arkadaşlar. Şöyle göstereceğim size. Görmüş olduğunuz gibi alüminyumun altında BGA çipimiz. Bu kartta bir adet çip olur. Diğer alüminyumumuzu da söküyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada da bir tane çipimiz var ama bu cam göbek genelde gümüşlü ürün olarak sayılır. Şimdi kartımızda hangi ürünler var ve BGA'nın dışında? Buna BGA çip dedik arkadaşlar. Cam göbek işlemcimiz dedik. Kartın üzerinde bulunan, şu şekilde göstereyim daha yakından size. Bacaklı çipler arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu da bir çip grubudur. Bu da bir çip grubudur. Yine yapışık çiplerimizden, yine BIOS çiplerimizden, küçüklü büyüklü olan bütün çip grupları arkadaşlar altın madeni içerir. Bu kart en zor kartlardan biridir ama en verimli kart masaüstü anakartlardır. Sarı olan kısma geldiğimiz zaman kaplamalı ürün grubuna girer. Zaten hurda sektöründe, bizim işlediğimiz kimya sektöründe altın kaplama ve çip grubu olarak ikiye ayrılır. Kartımızdan bunları da söküyoruz. Sarı olarak gördüğünüz bütün ürünleri söküyorsunuz. Soket girişlerinde yine altın kaplamalar mevcuttur. Yine data girişlerimiz arkadaşlar. Data girişlerinde de altın madeni, kaplama altın mevcuttur. Bunu sökerken nasıl basit bir şekilde sökersiniz? Arkası arkadaşlar lehimli olduğu için arkadan ısı tutarak bütün ters çevirip vurduğunuzda bütün ekipmanlar dökülecektir. Şimdi biz BGA çipimizi işlemeye başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi elimizde çip. Şimdi bu çipte alt kapak ve üst kapak olarak iki kısımdır. Alt kapak ve üst kısmı
ayırıyoruz arkadaşlar. Asıl madenin bulunduğu kısım siyah kapak, üst kısım. Bu kısımda gümüş ve yine altın kaplama mevcuttur ve diğer birkaç maden mevcuttur. Biz sadece üst kapaklarını işleyeceğiz. Bizim için en verimli olan kısım BGA'nın üst siyah kısmı. Sökülüş şekli çok basit görmüş olduğunuz gibi bu şekilde dört kenarından bastırarak rahat bir şekilde kapağımızı açabiliyoruz. Tekrar göstereyim. BGA çipleri kartımızdan nasıl söküyoruz? Arkadaşlar ister spatula yardımıyla, ister ısı tabancasıyla, isterseniz pürmüz yardımıyla sökebilirsiniz. Ben şimdi size bir pürmüz yardımıyla nasıl sökülüyor onu göstereceğim. Dikkatli şekilde bakın, siz de aynı bu şekilde sökümlerinizi yapabilirsiniz. Arkadaşlar ısı tutacağız fakat ısı tutmadan önce şuradaki kondansatörlere dikkat edin. Bunlar mermi gibi patlar. Muhakkak gözlük kullanın. Ya da öncesinde bunun etrafındaki kondansatörleri alıyoruz. Çünkü bunlar ısıyı, ateşi gördüğü zaman hemen patlıyor arkadaşlar. Şimdi pürmüzümüzü açıyoruz. BGA çipimizin üzerine tutuyoruz. Kenarlarını şöyle tutabilirsiniz. Evet, şu şekilde hemen ısıyı gördüğü zaman arkadaşlar bu şekilde board'dan ayrılır. İster spatula çekiç yardımıyla, ister ısı yardımıyla bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Evet, tekrardan bir çipimizi söküyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kolay bir şekilde çipimizi ayırabiliyoruz. Evet, BGA çiplerimizi söktük. Üst kapak, alt kapak ayırdık. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle bir kabın içine, metal kabımızın içine koyuyoruz. Ve pürmüz yardımı ile yakıyoruz arkadaşlar. Yani bunu yaktıktan sonra rondodan geçiriyoruz, toz hale getiriyoruz.
Evet arkadaşlar, BGA çiplerimizden 1,3 gramlık bir maden elde edebildik. Arkadaşlar bakın, her BGA çipin oranı farklıdır. Kartlardaki oranlar farklıdır. Mesela bir serverdan çıkan BGA çiple anakarttan çıkan BGA çip arasında oran farkı çok fazladır arkadaşlar. Yani neredeyse %30'luk bir fark oranı vardır. İşlemlerimiz zor değil. Kolay bir şekilde madenlerimizi oluşturabiliyoruz. Arkadaşlar ürünler için bizlere ulaşabilirsiniz. Bu konuda sizlere destek oluyoruz. Maden işlemek zor değil. Herkes kolay bir şekilde güvenlik önlemlerini aldığı sürece arkadaşlar ve bu işlemleri muhakkak açık alanda yapıyorsunuz. Yani herhangi bir kimyasala maruz kalmıyorsunuz. Gözlüğünüzü, eldiveninizi kullanarak işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Bizlerin yaptığı arkadaşlar şehir madenciliği, yani pratik hurdalardan, hurda elektronik kartlardan altın elde edip bunları satıp bir gelire dönüştürebiliyoruz. Ülkemizde bunları arkadaşlar yavaş yavaş yaydık. 2-3 yıldır bunların eğitimlerini veriyoruz. Siz de bu eğitimlere katılmak istiyorsanız bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Hem ürünleri olsun, hurda olsun, ekipman olsun, bunlarla ilgili arkadaşlar bizleri arayıp bilgi alabilirsiniz. Diğer videolarımızı inceleyin. Detaylı bilgiler vermeye çalışıyoruz sizlere. Maden işlemeyi öğrenin arkadaşlar. Hem güzel bir gelir kaynağına dönüşüyor, hem güzel bir hobi olarak da bu işlemlere başlayabilirsiniz.